Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kağıt ipten bohem çanta yapıyorduk biliyorsunuz. Onun ikinci videosuyla bir aradayız. İlk videomuzda ne yapmıştık? İlk videomuzda motif çalışmasını yapmıştık ve eklemesine nasıl yapılacağını çalışmıştık. Şimdi bu videomuzda yan tarafların yapımını göstereceğiz. Şimdi bu çantamızda şöyle göstereyim. Alt, ön ve yanlar ayrı ayrı parçaydı. Bu videoda ben daha kolay olması amacıyla önle arkayı bütün çıkartacağım. Sadece iki tane, daha sonrasından iki yan ilavesini yapacağız. Onu söyleyeyim. Evet, ilk videomda söyledim mi bilmiyorum ama bu videoda tekrar bir hatırlatmak isteği duydum. İpimiz normal, markasız, çile halinde satılan kağıt ipler. Kullandığım ipler. Kendim çile halinde alıyorum ve sarıyorum. Bunun değişik sarma yöntemleri var. Ben normal bir klasik bildiğimiz şekilde sarıyorum. Tığım şu şekilde göstereyim. 6 numara tığ kullanıyorum ama hani biraz daha böyle bol dursun diye ben 6 kullanıyorum. 5 numarada kullanabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Ben bu silikon saplı tığlarla örgü tığ işi yapmasını çok seviyorum. Çok rahat yapılıyor çünkü ve kullandığım marka da bu. Bunun 5 numarasıyla da örebilirsiniz çok rahatlıkla. Kağıt iplerinizi aklınızda olsun. Evet, şimdi şöyle ben öncesinden çantamızın bir tarafını size göstermek amaçlı hazırlığını yapmıştım. Şimdi diğer tarafını birlikte yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın, bir önceki çalışmamızda motiflerimizi yapmıştık ve eklemiştik. Bu çalışmamızda yan tarafını yapacağız. Şimdi ben bir tarafını yaptım. Bu şekilde. Şimdi bunu katladığımızda şöyle göstereyim. Katladığımızda çantamızın yarısını şöyle arkası, önü gibi düşünün. Bu araya da yanlarımız gelecek. Bunu bitirmek ise daha kolay oluyor. Hem çok fazla ekleme, dikme olaylarımız çok olmuyor. Bütün olaraktan çıkacak en azından arkasıyla önünü. Şimdi sizinle birlikte ben bu tarafını yaptım. Bu tarafını birlikte yapacağız. İsterseniz çok fazla bekletmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi başlarken önce yaptığım taraftan bir anlatayım. Ee, Buradan başlıyoruz. Burada şu kısımda iplerimizi kesiyoruz. Bunları daha sonra zaten temizleyeceğiz. Onun için hep düz yüzden işlem yapmış oluyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama hani ben ip kesmek istemiyorum. Buradan ip değiştirerekten bir arka bir ön yapmak istiyorum derseniz o sizin tercihiniz. Ben bunu bu şekilde yapmaya uygun gördüm. Siz nasıl uygun görürseniz o şekilde yaparsınız. Öncelikle buradaki şu girintili çıkıntılı görüntüyü düzleştirmek için, hepsini aynı boyda yapabilmek için şu şekilde bir tek sıra trabzan gideceğiz. İkili trabzan yapıyoruz. Burada şu kısımlarda üçlü trabzan yapıyoruz ki burada bakın içe doğru bir girme var. Onu burayla düzleştirebilmek için buralara yaparken üçlü trabzan yapacağız. Öncelikle onu söyleyeyim ben size. Şimdi ben burada aklıma esen modelleri koydum. Hani trabzan yaptım, sık iğne yaptım, işte bir dolu bir boş yaptım. Onun üzerine yıldız modeli çalıştım. V modeli yaptım, lale yapılan V modeli yaptım gibi. Siz
istediğiniz farklı modeller varsa, yapmaktan hoşlandığınız, bildiğiniz, duruşunu çok sevdiğiniz farklı modeller varsa, benim burada uyguladığım modellerin yerine siz onları uygulayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek şey burada, buradaki ilk başlangıçta yapmış olduğunuz sayı. Bu sayıyı hiçbir zaman eksiltmeyin veya artmasına izin vermeyin. Diğer türlü buradan açılma olabilir veya içe doğru girme olabilir. O zaman bu şekilde düz çıkmaz kenarlarınız. Ona dikkat edin. Onun haricinde burada illaki bu modeller olmak zorunda diye bir şey söz konusu değil. Ne isterseniz o tarz bir modeli koyabilirsiniz. Evet, şimdi ben mesela buraya maviyle başlamıştım. Bu kısmını ben kırmızıyla yapmak istiyorum. Siz farklı bir renkle yaparsınız veya tek renk yaparsınız. Veya hani şöyle söyleyeyim. Ben bunu buradan başlayıp bu şekilde getirdim ya. Siz dilerseniz bunu böyle düz buradan başlayıp düz uzun bir parça örüp o şekilde de dikebilirsiniz. Birleştirmesini o şekilde de yapabilirsiniz buraya. Yani illaki böyle olmak zorunda değil. Bunu çeşitlendirmek sizin elinizde olan bir şey. Dediğim gibi şöyle bir parça örersiniz. Şu kısmını yapın mutlaka, şu eşitleyin. Şu kısımlarını eşitlediğiniz sürece buraya ister uzun yapın, ister yanlamasına yapın. Nasıl isterseniz. O sizin hayal gücünüze kalmış bir şey diyeyim. Canınız nasıl istiyorsa bu model, bu çantayı o şekilde yapabilirsiniz. Kesin bir kuralı yok. Motifleri değiştirin, başka motifler koyun. Yani şart değil. Sadece benimkisi fikir amaçlı göstermek ki ben de bunu başka bir yerden gördüm, fikir aldım. Birebir aynısını uygulamak zorunda değilsiniz. Evet, şimdi hemen ipimizi alalım ve başlayalım. Şimdi şuradan başlıyoruz öncelikle. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün videomuzun ikincisini çekmeye devam edeceğiz. Daha doğrusu ikinci videomuzu çekmek için hazırlık yapıyoruz diyelim. Evet, çantamızın ilk videosunda motiflerimizin nasıl yapılacağını öğrenmiştik. Şimdi ikinci bölümünde yan yüzler, yani şu kısımlar nasıl yapmamız lazım onları anlatacağım. Şimdi buradaki hani bu çantada mesela ben ön ve arkayı ayrı iki parça olaraktan örmüştüm. Bir tane taban ördüm. Şu şekilde bir tabanı ördüm. Ama bizim bu yapacağımızda önle arka bütün olacak. Taban da zaten yapılmış olacak ön arka bütün olduğu için sadece iki yan ve saplarını yapacağız bir sonraki videomuzda da. Evet, şöyle göstereyim ben size. Bakın, önceki videomuzda motiflerimizi yaptık, birleştirdik ve o şekilde bırakmıştık. Şimdi ben bu tarafını yaptım, daha düzgün anlatabilmek için hem de size gösterebilmek için. Şimdi motiflerimizi yaptıktan sonra bakın, bunu böyle katladığımızda çantanın iki ayrı yüzü olacak. Şu şekilde düşünün. Buraya yan yapacağız. Bir tane yan. Üstünü sonra yapacağız zaten. Şimdi bu tarafını yapacağız. Ve böylelikle tabanımız bu şekilde olacak. Biraz çanta modelimizi değişiklik yapmış olduk. Hem daha rahat ve bir kere de bitmiş olacak. Siz de çok fazla sıkılmamış olacaksınız.
Evet, şimdi ilk önce şunu da söyleyeyim. Şimdi ben burayı buradan başlayıp bu şekilde yan olaraktan ördüm. Ama her sırayı ipini burada kopararaktan bitirdim. Siz bunu ben ipi kopartmak istemiyorum. Arka yüzden de örmek istiyorum derseniz, ip değiştirerek örmek istiyorum derseniz bu şekilde kesmezsiniz. Burada diğer ipi geçerek birleştirirsiniz ama her ne yaparsanız yapın burada yine bu şekilde ip fazlalıklarımız olacak ve biz o fazlalıkları daha sonra temizleyeceğiz. Şimdi öncelikle yaptığımız nedir kenar yaparken? Buradan başlayarak bu şekilde hiç ara vermeden dümdüz sıra sonuna kadar önce eşitlemek için aradaki şuradaki şu girintiyi çıkıntıyı birbirine eşitleyebilmek için bir sıra trabzan yaptık. Bu trabzanı yaparken ikili trabzanla başladık. Şu oyuk kısımlarda, şuralarda ki yükseltiyi tamamlayabilmek için bu kısımları üçlü trabzan olaraktan tamamladık. O şekilde sıra sonumuza kadar gittikten sonra üzerine istediğimiz tığ işi modelini koyuyoruz. Ben mesela burada işte bir sıra sık iğne yaptım, bir sıra bir dolu bir boş yaptım. Yıldız modelini yaptım, işte lale modelini yaptım, sık iğne yaptım derken aklınıza esen herhangi bir tığ işi modelini buraya uygulayabilirsiniz. İlla bunun aynısını yapmak zorunda değilsiniz ama ben fikir olsun diye size zaten bunları göstereceğim. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Onda zaten hani elinizdeki ipleriniz neyse ona göre onları kullanacaksınız. Şimdi biliyorsunuz benim ipimi birinci videoda da söylemiştim. Bu bildiğimiz normal çile şeklinde satılan markasız kağıt iplerden herhangi birini alabilirsiniz. Ama bazıları hani incelik kalınlık durumları çok değişiyor bunda. Alırken siz renklerinizi mutlaka şöyle bir yan yana tutup kalınlıkları birbirine eşit mi değil mi? Ona bakın. Diğer türlü çünkü hani bir sıra ince olacak, bir sıra kalın olacak ve düzgün bir görüntü elde edemeyeceksiniz. Ona dikkat edersiniz. Tığ olaraktan ben 6 numaralı tığ kullandım 3,5 milim ama bunu 3 milim 5 numarada kullanabilirsiniz. E, Eliniz hangisine daha yatkınsa. Ben silikon saplı tığlarla daha rahat yaptığım için bu markanın tığını kullanıyorum. Evet, isterseniz yavaş yavaş kenarımızı yapmaya başlayalım. Buradaki uyguladığım modelin aynısını diğer tarafa da uygulayacağım. Ha, bir de fikir olaraktan şunu da paylaşayım isterseniz sizinle. Şimdi biz bunu böyle yanlamasına yaptık ya modelimizi buradan başlayıp bu şekilde. Dilerseniz bunu şöyle ayrı bir parça örüp yani hani zincir çekersiniz bir 15 santim kadar. Onun üzerine istediğiniz modeli yapıp böyle uzun bir parça örersiniz bunun boyutunda. E, Onu da buraya monte edebilirsiniz. Hani o şekilde de yapabilirsiniz. Hani atıyorum mesela benim diğer çantada yaptığım gibi. Şöyle göstereyim. Bakın bunun bir tarafı buradan başlayıp bu tarafa doğru gidiyor. Diğer tarafı düz bir ayrı parça. Onu da birleştirdim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Uzun bir parça örüp yan tarafını o şekilde birleştirebilirsiniz. Benim bu yaptığım gibi her iki tarafını da yandan yapıp o şekilde de birleştirebilirsiniz. Bu sadece bir fikir. Ben size alternatif olarak da değişik şeyleri de zaten elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Sizin nasıl isterseniz, nasıl yapmayı arzu ediyorsanız o şekilde yaparsınız. Hadi bakalım geçelim videomuzun devamına. Evet, şimdi ben bu defada kırmızıyla başlamak istiyorum burayı. Maviyle başlamıştım. Kırmızıyla eşitleyeceğim. Burada da şu şekilde.
buraya bir sabitliyoruz ipimizi. Bunu daha sonra burada trabzanların içerisine yedirerek devam edeceğiz. 2 zincir çekiyoruz. Şimdi zincirle birlikte burada yaptığımız gibi, pardon, burada bir tane zincir trabzan yerine kullanıyoruz ve tığımıza ipimizi dolayıp ilk trabzanın tepesine girerek ikili trabzan yapıyoruz. Burada her trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapacağız. Bu sıramızda bu şekilde. Evet, şuraya kadar gelelim. Evet, şimdi bakın, buraya kadar ikili trabzan yaparak geldik. Şimdi tığımıza 2 defa ipimizi doluyoruz. Şimdi boşluktan bir tane ilmeğimizi çıkartıp 3 kere de yukarı çıkıyoruz. Sonra yine 2 kere doluyoruz. Hemen bakın şu mor olan taraftan bir tane, evet, mor olan taraftan giriyoruz. Bir tane daha üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar tığımıza 2 defa doluyoruz. Bu defa mavi taraftan giriyorum. 3 defa da çıktım. Yine 2 tane doladım. Buradaki boşluğa batıyorum ve 2 defa da yukarı çıkıyorum. Bu şekilde eşitlemiş oluyoruz, en azından uzunluklarını, girinti çıkıntı olmamış oluyor. Sonra yine tek doluyoruz ve trabzanlarımızın her birinin tepesine bir tane olmak üzere trabzanlarımızı yapıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrar göstereyim. Trabzanın tepe noktasından giriyoruz. Önce ikisini birlikte alıyoruz. Sonra diğer ikisini de birlikte alıyoruz. Bir daha. İkisini birlikte. İkisini birlikte. Şimdi buraya kadar yapalım. Ondan sonra orayı tekrar göstereyim. Evet, şimdi tekrar üçlü trabzan yapacağımız yere denk geldik. Evet, şimdi 2 defa tığımıza ipimizi doladık. Buradaki boşluğa girdik. Şu şekilde ikişer ikişer olmak üzere 3 kere de yukarı çıkıyoruz. Tığımıza yine 2 defa ipimizi doladık. Mavi taraftaki yerden, diktiğimiz yer burası. Mavi taraftaki yerden girip yine 3 kere de yukarı çıkıyoruz. Sonra yine 2 defa tığımıza doladık. Bu defa yeşil taraftan giriyoruz. Şöyle 3 defa çekerek yukarı çıkıyoruz. 2 defa doluyoruz. Buradaki boşluğa giriyoruz ve 3 defa da yukarı çıkıyoruz. Ondan sonra tek doluyoruz. Trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz.
Sıra sonuna kadar aynı yapacağız. Şuna dikkat edin. Bu arada 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir bu boşlukta, bir arada, bir arada, bir de bu boşlukta olmak üzere 4 tane arada üçlü trabzan yapıyoruz. Öbürlerinin hepsini, bütün trabzanların tepesine tekli, yani tek bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapacağımız işlem bu. Şu birleşme noktalarında 4 tane üçlü trabzanları yapmayı unutmayın. Sıra sonuna kadar bunu tamamlayalım. Bir de şuna dikkat edin. Bu taraftaki sayınızla bu taraftaki sayınız birbirine eşit olsun. Burada kaç tane trabzan yaptıysanız burada da aynı şekilde o kadar trabzan yapmaya dikkat edin. Onun için sayın mutlaka sayılarınız eşit olsun. Evet, sıra sonuna kadar yapalım. Devam edelim bu şekilde. Sıra sonunda görüşelim. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi şurayı da göstereyim ben size. Şu son trabzanımızın tepesine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra yine tığımızı 2 defa doluyoruz ve boşluğa batarak bir üçlü trabzan yapıyoruz. Daha sonra şöyle sabitlemek için 2 zincir çektim ben birazcık sabitlemek için. Evet, ipimi kesiyorum. Eşitleme sıramı bitirmiş oldum. Gördüğünüz gibi şu şekilde. İpimi buradan kestim. Şimdi tekrar bu tarafa geliyoruz. Yeni iple başlayacağız için. Onun için hep aynı yerden başlayacağız. Bu defa bir sıra burada bir sıra sık iğnem var. Bir sıra sık iğne yapacağım buraya da. Sık iğneyi de maviyle yapmayı düşünüyorum. Şimdi şu zincirden başlamıştık. Zincirin tepe noktasından giriyorum. Şunu bir kere üstünden atlatıp kilit olsun diye bir defa zincir çekiyorum ve tığıma, pardon, ip dolamayacağım ve yine aynı yere batarak bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra hemen yanındaki trabzanın tepesinden batarak bir sık iğne daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne yapacağım. Her trabzanın tepesine batarak tığımıza ipi dolamadan normal bildiğimiz sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bu aralarda herhangi bir şey yapmıyoruz artık. İlk sırada zaten eşitleme sırası yaptığımız için orada işlemimizi uyguladık. Bundan sonra o aralara yapabileceğimiz herhangi ekstra bir işlem yok. Bakın bu şekilde giriyoruz. Topluyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu sık iğnemizi de yapalım. Evet, şimdi burada da bunu tamamladık. Sık iğneyle. Şuradan kesiyoruz.
Ve bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. Daha sonra ben bunları örerken içine alıyorum zaten. Bakın kırmızıyı aldım. En azından kırmızıyı yok etmiş oldum. Her sırada bunu bu şekilde ördüğünüz şeyin içerisinden yok ederek yapabilirsiniz. Şimdi bakın, trabzan sıramızı yaptık. Sık iğne sıramızı yaptık. Şimdi bir dolu bir boş yapacağız. Onun için farklı renkte ipimize geçelim. Bu sırayı morla yapmayı düşünüyorum ben. Evet, şimdi burada ilk yaptığımız sık iğnenin tepesinden tekrar giriyoruz. İpimi bir tur döndürüyorum. Şu şekilde. İpin üzerinden bir tur atlatarak kilit olsun diye çevirdim. Ve 2 3 zincir çekiyorum. Şimdi şurada yaptığımız gibi bakın. Bir tane boşluk bırakmışım. Hemen ilk baştakinde. Bir tane boşluk bırakıp hemen diğerine geçip aynı yere 3 tane ikili trabzan yapacaksınız. 1 aynı yere batıyorsunuz hep. 2 şöyle ve yine aynı yere battım. 3 bakın bu şekilde. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve sert olunca tutması zor oluyor video çekerken, kusura bakmayın. Biraz fazla hareket ettirmiş olabilirim. Şimdi yeniden tığımıza ipimizi doluyoruz. Şu sıradakini atlıyoruz. Arada çünkü bir zincir çektik. Bunu atlıyoruz. İkinciye giriyoruz. Ve aynı yere yine 3 tane ikili trabzan yapacağız. Tekrar tığıma ipimi doladım. Aynı yere bir daha battım. Yine 2 kere de yukarı çıktım. Tığıma ipimi doladım. Aynı yere son bir kez daha batıyorum. Ve 2 kere de yukarı doğru çıkmış oluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doladım. Bir boşluk atlıyorum ikinciye. İkili trabzan sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bu şekilde. Hep bir atlayacağız. Bir sonrakine 3 tane ikili trabzan yapacağız. Araya bir zincir çekeceğiz. Yaptığımız işlem bu sırada bu. Burası zaten bir sonrakinde düzgün duracak üzerine yapacağımız için. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra sonuna geldik ve 1 2 üçüncüye batıyorum. En kenardaki. Şimdi ben bunu araya birer zincir çekerek yaptım. Eğer hani çok açılma yaparsa siz araya zincir çekmeden arada da 2 boşluk bırakıp üçüncüye batarak yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. Eğer hani böyle marullanma oluyorsa onu önlemek için şu araya çekmezsiniz zinciri ve şu arada bakın ben 1 2 üçüncüye batarak yaptım. Siz de aynı şekilde başta hani bir boş bırakın demiştim ama sonra baktım biraz marullanma yapıyor. Hemen sıra sonuna kadar yaparken 1 2 boşluk bıraktım. Üçüncüye batarak
yaptım. Dediğim gibi şu aradaki zinciri de çekmeyebilirsiniz. Ben çektim burada. Siz çekmeden yapabilirsiniz. Evet, bu sırada yapacağımız işlemimiz yine aynı işlem. Şöyle göstereyim. Yine bu defa şu boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Onun için önce şu kenardaki ipimizi, en sonda da bir tane var. İlk başladığımız yerde de bir tane vardı. Aynı şekilde bir tane ile bitiriyoruz. Yine 2 zincir çekeceğim, şöyle keseceğim ve ip değiştireceğim. Bu sırayı bu renkle yapacağım, saman rengi iple. Şimdi burada bakın, şurada da göstereyim. İkinci sırayı geçerken bir tane zincirimizin üzerine yapacağız. Bir tane de buraya yapacağız. Buraya batıyoruz. Yine çevirdim. Üç tane zincir çektim. Tığıma ipimi bir defa doladım. Ve buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Baştakiyle 3 olmuş olacak zaten. Evet. Şimdi bu arada zincir çekmeyeceğim. Hem bu marullanma olursa toparlansın diye. Onu önlemek için bir üst sırada. Hiç zincir çekmiyorum. Şöyle. Zincir çekmiyorum. Ve bir sonraki boşluğuma batarak ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. Yine zincir çekmeden bir sonrakine geçiyorum. Artık boşluklara yapıyoruz burada. 3 tane de oraya ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Yine hiç zincir çekmiyorum. Tığımla ipimi doladım. Bir sonraki boşluğa atlıyorum. Sıra sonuna kadar da bu işlemi yapacağız. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bitirdik. İpimizi kopardık. Şimdi bir sıra sık iğne geçeceğim. Başka bir renk alıyorum. Siyahla yapacağım bu defa. Yine ilk başlangıçta çekmiş olduğumuz 3 zincirimiz vardı. Onun tepesinden giriyoruz. Bu sık iğneyi yaparken bir sayın. Şuradaki sayınızla, yani bu sıradaki sayınızla o sayınız aynı mı? Hem sağlamasını yapmış olursunuz. Çünkü hep aynı sayıda ilerlememiz lazım. Arada kaçağımız göçeğimiz oluyor mu? Onu kontrol etmek için saymamızda yarar var. Evet. İpimizi çıkardık. Buradan bir tane zincir çektik. Yine aynı yere batarak şöyle göstereyim. Şuradan baştan göstereyim. Ekranın dışına çıkmış olabilir. Şimdi buradaki zincirimizin en tepe noktasından battık. Ondan sonra bir zincir çektik. Ve yine aynı yere batarak bir tane sık iğne yapıyoruz.
hemen yanındakine, bakın şu trabzanımızın tepe noktasına batarak yine bir sık iğne daha yapıyoruz. Sık iğne yaparken de bu fazlalık ipimi içten yürütüyorum. Üçüncüye de batıyorum. Bu şekilde. Şu araya ekstradan bir sık iğne yapmayacağız. Hep trabzanların tepesine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz böyle. Bu şekilde. Bakın bu sırada hiç zincir çekmedim araya. Alt sırada da çekmeyin isterseniz. Daha düzgün durur. Ben hani zincir çektim, bazen arkadaşlarımızın elleri çok sıkı olabiliyor. Çok sıkı zincir çekebiliyorlar. Onlara da şey olmuş olur en azından. Hani araya bir zincir çekebileceklerini bilmiş olurlar. Zincirli de olur, zincirsiz de olur. O elinizin ayarına göre siz onu ayarlarsınız. Zincir çekmeyin. Zincir çektiğiniz zaman da zaten bu üst sırayı mutlaka zincirsiz yapmanız lazım. Diğer türlü şuradaki sayıdan daha fazla sık iğne yapmanıza sebep olur. Onun için zincir çekmeden de yapabilirsiniz gayet rahat bir şekilde. Aklınızda olsun. Şimdi burada 1, 2, 3 tane trabzan yaptık ya. Onun için 1, 2, üçüncüden bataraktan gidiyoruz. Aradaki hani bu iki trabzanı buraya almış oluyoruz. Onun için araya zincir çekmeden devam edin bence. Eğer zincir çekerseniz de o zincir boşluğuna sık iğne yapmayacaksınız. Bunu bilin. Bu şekilde sıra sonuna kadar her trabzanın tepesine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, bu sıramızı da bitiriyoruz. Zincirimizi çektik ve ipimizi kesiyoruz. Şimdi bakın, bu yıldızımızı yapmaya geldi sıra. Onu da sarıyla yapacağım. Hem açık renkli yapayım, daha rahat görürsünüz. İlk yaptığımız sık iğnenin tepe noktasından batıyoruz. Bir kere çevirdim ipimi. Kilit görevi görsün diye. 2 zincir çekiyorum. Da şöyle 3 zincir çektim. Şimdi yıldızı yaparken başlangıç noktasına 3 zincir çektim. İlk zincire boş bıraktım. İkinci zincirin içinden bir tane aldım. Bir tane burada ilk yaptığım zincirden aldım. Bir tane dipten aldım, battığım yerden. Bir tane hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Sık iğnenin tepesine battım. Bir tane daha onun yanındakine battım. Ve tığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmek oldu. Bunların hepsini birlikte topladım. Bir zincir çektim. Sabitledim yani. Evet, şimdi yine aynı şekilde bir tane ortadan, boşluktan, bir tane en son çıkarttığımız ilmekten, bir tane onun dibinden, bir tane yanından, bir tane daha yanından yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğim oluyor ve hepsini birlikte topluyorum.
ve sabitliyorum. Tekrar bir tane buradan, bir tane en son yaptığımızdan, bir tane en son battığımızın yerden, bir tane onun yanındaki sık iğnenin tepesinden, bir tane daha onun yanındakinden, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu ve hepsini birlikte topluyorum ve bir tane zincirle sabitliyorum. Tekrar göstereyim. Sıra sonuna kadar yapacağımız işlem bu. Ortadan bir tane, en son yaptığımızdan bir tane, onun battığımızdan dibinden bir tane de buradan, bir tane de onun yanından derken toplamda 3, 6 tane oldu. Hepsini birlikte topluyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Zincirimizi lütfen sıkı çekmeyelim. Yani şurayı şöyle çok dibine kadar çekiştirip zincir çekersek bu model bu şekilde toparlar. O zaman da yaptığımız modelimizin formu kaçar. Onun için biraz gevşek bırakalım. Şöyle bir tane çekelim. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, bakın şimdi şöyle elimizle düzelttiğimiz zaman gayet düzgün bir yıldız modeli çalışması oldu. Şimdi sıra sonuna birlikte yapalım diye geldim. Şimdi en son yaptığımızın içinden alıyoruz. Hemen onun altından alıyoruz. Onun altından alıyoruz. Buradan alıyoruz. Ve buradan alıyoruz. Yine 6 taneyle gördüğünüz gibi tamamlamış olduk. Ve bunların hepsini birlikte topluyoruz. Sıkıştırıyoruz. Ekstradan bir 2 zincir çekelim. Ondan sonra ipimizi kesiyoruz. Şimdi bunun üzerine bir sıra yine sık iğne geçeceğiz. Üzerine model yapmadan önce. Onun üzerine sık iğnemizi sık iğne yaparken sayın arkadaşlar, yine ilmek sayılarımız eşit olsun. Yeşil renkli yapacağım ben sık iğneyi. Sık iğne yaparken şu en baştaki bu zincirin ilk başındaki ilmeğin tepesinden giriyoruz. Biraz zor çıkacak. Evet. Oradan ilmeğimizi çıkartıyoruz. Bir tur şu ipin üzerinden döndürüyorum ki kilit görevi görsün o orada. Kaymasın ip diye. Ve bir tane zincir çektim. Şimdi aynı yere yine bir tane batıyorum. İlk sık iğnemiz bu olacak. Zaten sıra sonuna, yani buradan model başladığımızda bu sık iğnenin üstünden başlıyoruz. Zincir kısmından başlamıyoruz sık iğnelerde. Evet, ilk sık iğnemizi yaptık. Bunu da arada yürüteceğim. Şimdi ikincisi, bakın burada zaten zincir görüntümüz var bizim. Şu şekilde göstereyim. Bakın burada bir zincir görüntümüz var. Sık iğnelerimizi de o zincir görüntümüzden devam ettireceğiz. Bakın şu şekilde, şöyle göstereyim. Burada topladığımız kısmın tepesinden bir tane yapıyoruz. Buradan orta göbekten bir tane yapıyoruz. İpi de yok etmeye çalışıyorum yaparken.
Bakın buradan giriyoruz. Bir tane yapıyoruz. Bu şekilde bir tane orta göbekten, bir tane buradan, bir tane orta göbekten, gördüğünüz gibi böyle sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapacağız. Yaparken de sayalım. Başlangıçtaki trabzan sayımızla buradaki sık iğne sayımız birbirine eşit olsun. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızda tamamladık. Bakın şu en son yaptığımız yıldızın bu orta göbeğinden de almayı unutmayın. Sayınız zaten onu aldığınızda denk gelecektir. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi bu sıramızda şuradan göstereyim. Yapacağımız sıra şu yeşille yaptığımız sırayı yapacağız. Bunu çiçeğin yapraklarını oluşturacağız. Ben maviyle yapacağım bu defa o sırayı. İlk yaptığımız sık iğnenin tepe noktasından batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. İpimi bir tur çevireceğim şöyle yine. Kilit görevi görsün orada. Daha sonra şöyle 3 tane zincir çekmiş oldum. 1, 2, 3. Evet, 3 zincir çektik. Tığımıza ipimizi doladık. Şu sıradaki sık iğnenin tepesindeki boşluğu atlıyoruz. Başlangıçta bir tane atlıyoruz. Ondan sonrakilere 2 tane atlayacağız çünkü. Buraya atlıyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. 1, 2 zincir çektim. 2 lik trabzan yaptım, pardon. Araya bir zincir çektim. Ve yine aynı yere batarak bir ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi tığımıza ipimizi doluyoruz. Ve araya zincir çekmeyeceğiz. Zincirler sadece bu V'lerin ortasında olacak. 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Bir ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Yine aynı yere batıyorum. Ve bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde V'lerimizi oluşturuyoruz. Bir tane daha yapalım beraber. Evet, şimdi yine zincir çekmeyeceğim burada. Tığıma ipimi doladım. 1, 2 tane atladım. Üçüncüye girdim. Ve bir ikili trabzanımı yaptım. Sonra bir zincir çektim. Tekrar ipimi doladım. Aynı yere battım. Bir ikili trabzan daha yaptım. Tığıma ipimi doladım. Ve sadece dediğim gibi zincirleri V'nin orta noktasında çekiyoruz. 2 V arasında zincir çekmiyoruz. 1, 2 tane atladım. Üçüncüye battım. Bir ikili trabzanımı yaptım. Sonra bir zincir çektim. Tekrar tığa ipi dolayıp aynı yere batarak bir
ikili trabzan daha yaptım. Bu ip biraz sert çıktı. Topa hakim olmakta zorlanıyorum. 1 2 üçüncüye battım. Trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım ve aynı yere bir tane daha batarak bir ikili trabzan daha yaptım ve ellerimi oluşturdum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım, gelelim. Evet, şimdi sıramızın sonuna geldik. En son V'mizi yaptıktan sonra burada 3 tane sık iğnemiz kaldı. 1 2 üçüncüye yine batıyoruz. Bir ikili trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra bunu sabitleyerek keseceğiz ipimizi. Bu şekilde. Bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. Evet, bir sonraki sıramızda artık lalelerimizi yapacağız. Ya da çiçek diyeyim. Bakın şöyle. Bunları yapacağız. Bunun için ben pembe ipimi aldım. Bu ilk yaptığımız şöyle zincirimizin tepe noktasına batıyoruz. Hatta şuradan şöyle batıyoruz. Yine 1 2 3 zincir çektik. Şimdi burada aralara hiç zincir çekmeden yapacağım. Şimdi tığıma ipimi doladım. Buraya yapacağız. Fıstık yapacağız. Şöyle bir daha anlatayım. Tığıma ipimi doladım. Orta boşluğa batıyorum. Bir kere çekiyorum. Diğerleri tığda. Bir daha tığıma ipimi doladım. Yine bir kere çektim. Gerisi tığda. Bir daha doladım. Yine bir kere çekiyorum. Diğeri tığda bekliyor. Bir daha doladım. Bu şekilde 4 kez aynı işlemi tekrarlıyoruz. Daha sonra hepsini birlikte topluyoruz. Sabitliyoruz. Bir tane daha zincir çekiyorum ve tekrar tığıma ipimi doluyorum. Bir kere çekiyorum. Bir daha doluyorum. Bir kere çekiyorum. Diğerleri tığda bekliyor. Bir kez daha bunlar yarım trabzan oluyor. 4 kez aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şu şekilde 1 2 3 4 5 tane tığımda ipim birikmiş oldu. Ve hepsini birlikte topluyorum. Sonra 1 2 zincir çekiyorum ve bir sonrakine geçiyorum. Tığıma ipimi doladım. Ortaya battım. Bir yarım trabzan yaptım. Tekrar tığ ipi doladım. Battım, çektim. Bir yarım trabzan daha yaptım. 3 oldu. Dördüncüyü de yapıyorum. Dördüncüyü yaptıktan sonra hepsini birlikte topluyorum. Sıkılaştırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve bir sonrakine geçiyorum. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi bu sıranın da sonuna geldik. 2 zincirimizi çektik. En son fıstığımızdan sonra buradaki
yaptığımız tekli trabzanın tepesine yine bir tane şöyle ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve bunu da kesiyoruz. Evet. Bunu da bitirdikten sonra bir sonraki sıramızda sık iğne sıramız var. Hem de sayacağız yine yaparken. Sık iğne sıramızı yine burada yaptığımız zincirin tepe noktasından batıyoruz ve bir tur ipimizi döndürüp daha sonra yine aynı yere batıyoruz. Birinci sık iğnemizi yapıyoruz. İkinci, bakın şurada yine zincir görüntümüz var zaten. İkinciyi buraya yapıyoruz. Üçüncüyü buraya yapıyoruz. Dördüncüyü ortaya yapıyoruz. Evet, bu şekilde sayarak buradaki başlangıçtaki sayımız aynı olmak şartıyla sıra sonuna kadar sık iğne yaparak bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, sık iğne sıramızı da bitirdik. Şimdi buradaki yaptığımız bütün sıralardaki işlemlerin aynısını buraya da yaptık. Ama şöyle bir ölçeceğiz öncelikle çantamızın boyutunu. Şimdi çantamız böyle olacak. Şimdi şöyle söyleyeyim bakalım, bu 32 santim olmuş şu an için. Bizim önceki yaptığımız çanta, bu çantamız 40 santim olması lazım. Şöyle. Bu 40 santim. Bu çantamız. 40 santim olabilmesi için ne yapacağız? Bu kenara birkaç sıra daha farklı modeller yapmaya devam edeceğiz. Ama bu tarafa yapmayacağız. Yani bir tarafımız böyle ince kalacak. Diğer tarafımız biraz daha kalın olacak. Tıpkı burada olduğu gibi. Bakın, bunda da motiflerimiz burada bitiyor. Motiften sonra bu kadar örmüş olduğumuz alan var. Burada da kenar, bu tarafta da böyle ince bir dilim var. Bunu da aynı şekilde öyle yapacağız. Burası böyle ince kalacak. Biz burayı biraz daha uzatacağız. Genişleteceğiz. Yani 40 santime getirmeye çalışacağız. Onun için isterseniz yeni modeller yapmaya, üzerine ilave etmeye sıralarımızın devam edelim. Evet, şimdi en son sık iğne sıramızı yapmıştık. Şimdi artık buradaki hazırdaki modellerimiz bittiğine göre kafamızdan buraya model yapmaya devam edeceğiz. Küçük piyonlar denilen bir model daha var. Ben onun dalga şeklinde olanını videosunu çekmiştim. Çok güzel. Onun düz yan yana olanını yapalım diye düşündüm ben buraya. Yine ilk yaptığımız sık iğnemizin tepesinden batarak 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batarak bir ikili trabzan yapıyorum.
Sonra tığıma ipimi doluyorum. Bu yaptığım ikili trabzanın ön tarafından girip arkasından bir ilmek alıyorum. Sonra bir kez daha tığımın üstüne ipimi doluyorum. Bir daha önden girip arkadan ilmeği alıyorum. 2 oldu. Bir daha yapıyorum aynı işlemi. 3 kere yapmış oldum. Ve bunu topluyorum. Sabitliyorum ve bir zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi sabitledikten sonra zinciri sabitlediğimizi zincir olaraktan sayalım. Çünkü şöyle göstereyim ben size. Bakın şu arada bir tane boşluk bırakmıştık. O burası. Ondan sonra 1, 2, 3 tane. Bundan sonra 1, 2, üçüncüye batacağız. Onun için sayılarımızın eşit gelmesi gerekiyor. Fazlalık olmaması gerekiyor. Açılma yapmasın diye. Toplayıp sabitledik. Tığımıza ipimizi aldık. Bir tane boş bıraktık. Diğerine atladık. Ve bir ikili trabzan yaptık. Tığımıza ipimizi aldık. Trabzanın ön tarafından geriye doğru girdik. 1. Girdik. 2. Girdik. 3. Aldık. Hepsini birlikte topladık ve birleştirdik. Şimdi bir tane daha yapalım. Bir tane boş bırakıyoruz. İkinciye bir ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Geriye doğru batıp bir ilmek alıyoruz. Bir daha batıyoruz. İkinci ilmeği alıyoruz. Bir daha batıyoruz. Üçüncü ilmeği alıyoruz. Hepsini birlikte topluyoruz ve sabitliyoruz. Sıra sonuna kadar yapacağımız bu sırada işlemimiz bu. Bir daha yapalım isterseniz. Bir tane boşluk bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Bir ikili trabzanımızı yaptık. Tığımıza ipimizi aldık. Geriye doğru batıp bir ilmek aldık. Tığa ipi aldık. İkinci ilmeği aldık. Tığımıza ipimizi aldık. Üçüncü ilmeği de aldıktan sonra hepsini topladık ve sabitledik. İşlemimiz bu arkadaşlar. Çok basit ve çok da güzel duruyor. Ben bunun farklı versiyonunun videosunu zaten bir iki video öncesinde görürsünüz. Küçük piyonlar diye. Eğer merak ederseniz onu, onu da oradan seyredebilirsiniz. Tekrar tığımıza ipimizi aldık. Bir tane boşluk bıraktık. İkinciye battık. İpimizi çıkartıp bir ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra tığımıza ipimizi aldık. 1 aldık. 2 aldık. 3 hepsini topladık. Evet, sıra sonuna kadar yapın. Sıra sonunda görüşelim. Evet, sıra sonuna kadar geldik. En son yaptıktan sonra burada 2 tane kalmıştı. Birini boş bırakıp son kısımdaki sık iğnemizin üstüne de trabzanımızı yapıyoruz. İpimizi kesiyoruz. Ve bu sırayı da böyle bitiriyoruz. Şimdi bir sıra yine sık iğne yapacağım. Sık iğnemi yeşile yapacağım ben.
Burada zincir çektiğimiz bölüm var biliyorsunuz. Onun tepesine batıyorum. Bir tane zincirle ipimi sabitliyorum ve aynı yere batarak ilk sık iğnemi yapacağım. Evet, yaparken de yine sayacağım. Sayımda eksiklik veya fazlalık olmasın diye. Bu şekilde. Bakın şöyle göstereyim ben size. Yaptığımız her modelin üst kısmında zincir görüntümüz oluşuyor. Ve biz sık iğne yaparken bakın şu ilkine giriyorum. İlk zincir görüntüsünün altından geçiyorum ve sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakinden gördüğünüz gibi bakın bundan şuradan girerek hemen onun yanındakinden gördüğünüz gibi girdiğim yerler sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın bir sonrakinden şurada gözüküyor. Şöyle yan tuttuğunuzda zaten bu boşluklar kendilerini gösteriyor. Oralardan girerek sık iğnemizi sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde yapalım, tamamlayalım, gelelim arkadaşlar. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Sık iğnemizi yaptık ve bu sırayı da bitirmiş olduk. Şimdi kalp modeli çalışacağız. Onun için önce hangi rengi kullanacaksanız ben siyah yapacağım. İçine de kırmızıyla kalp yapacağım. Siyah ipimi aldım. İlk yaptığım sık iğnenin üstüne batarak 3 zincir çektim. Şimdi başlangıçlarda zincir çekerek de başlayabilirsiniz veya şöyle değişik bir başlama yöntemi de var. Bunu böyle yaptıktan sonra şimdi yine aynı yere batıyorsunuz. Bu şekilde bir sık iğne yapıyorsunuz. Sonra bu sık iğnenin bu kanadından batıp tekrar bir ilmek çıkartıyorsunuz ve bir sık iğne daha yapıyorsunuz. Böylelikle bir trabzan oluşturmuş oluyorsunuz. Bu kenardaki girintili çıkıntılı boşluklu, bakın mesela şurada trabzanla başladığımız, zincirle başladığımız bir yer var, bakın burada boşluk var. Bu boşluk burada olmuyor. Böyle yapabilirsiniz. Bu şekilde devam edelim. Şimdi bundan sonraki bütün sık iğnelerimizin tepesine bir ikili trabzan yapacağız. Bakın gördünüz mü, arada hiç boşluk oluşmuyor. Sıranın sonuna kadar
Her sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan yapalım, gelelim. Evet, bu sıramızı da yaptık. Bitirdik ve ipimizi kestik. Şimdi kırmızı ipimize geçeceğiz. Kalplerimizi yapmaya başlayacağız. Şu ipimizi alıyoruz ve yine bu ilk başlangıçta yaptığımız yerin şu tepe noktasına batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere batıyoruz. Şu şekilde bir kere çekiyoruz, bırakıyoruz. Bir kere daha çekiyoruz. Ondan sonra bunları bu şekilde hepsini birlikte toplayalım. İki tane yapmayalım, uzamasın. Hepsini birlikte topluyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. 2, 3. Şimdi şuradan başlıyoruz saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bırakıyoruz. Tığımıza ipimizi dolayıp 7.'nin orta kısmından batıyoruz. Yani tepe kısmından batıyoruz. Yine aynı şekilde başlangıçta yaptığımız gibi fıstıklarımızı yapacağız. Aynı yere 3 kere battık. Bir fıstık yaptık. Hepsini topladık. 1, 2 zincir çektik. Yine aynı yere batıyoruz. 1, 2, 3 tane yine aynı yere batarak fıstık yapıyoruz ve en son hepsini birlikte topluyoruz. Bakın şu şekilde. Ve 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve buradan başlıyoruz saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bırakıyoruz. 7.'ye tığımıza ipimizi dolayarak fıstık yapmaya başlıyoruz. 1, 2, 3 kere yapıyoruz. Sonra hepsini topluyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz. Ve yine aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz. Bazen elinizle düzeltmeniz gerekebilir. Kağıt hepsi sert olduğu için rahat hareket edilmiyor. 2, 3 yaptık ve hepsini birlikte topladık. 1, 2, 3 zincir çektik. Tığımıza ipimizi doladık ve yeniden saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3,
4, 5, 6. 7.'ye geldik. Battık ve yeniden fıstık yapmaya başladık. 2, 3. Hepsini birlikte topluyoruz. Fıstıkların arasına 2 zincir çekiyoruz. 1, 2. Şu şekilde. Daha sonra yine aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz. 1, 2, 3. Sonra hepsini topluyoruz ve 1, 2, 3 zincir çekip tığımıza ipimizi doluyoruz ve yeniden sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bırakıyoruz. 7.'den batıyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı işlemi yapalım. Evet, bu sıramız da bitti. En son yaparken burada 8 tane trabzanım kalmıştı benim. 7.'ye yine ben baştaki yaptığımız gibi kalbin yarısını yaptım. En son 8.'nin üzerine bir tane şu şekilde ayrı olaraktan bir ikili trabzan yapıp o şekilde bitirdim. Eğer sizin de kalırsa hani ona göre ayarlarsınız diye gösteriyorum. Şimdi yeniden siyah ipimizi alıyoruz. Burada zincirle başladığımız kısmın şu tepe noktasına giriyoruz. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batarak bir sık iğne yapacağım. Şöyle. Şimdi iyi bakın arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığıma şimdi önce şurada göstereyim. Şu aşağıda biz toplamda 6 tane trabzan bıraktık. 2 tane buradan, 2 tane buradan bırakıyoruz ve şu şekilde, yani 1 2 taneyi bırakıyoruz. Üçüncünün tepesinden giriyoruz. Şu arada çektiğimiz zincirimiz arada kalacak. Onun ilkini 3 kere de yukarı çıkacağız. İlkini buradan alıyorum. İkincisini yine buradan alıyorum. Katı geldi. İkincisini yine buradan alıyorum. Şimdi yeniden yapalım. Tığımıza ipimizi doladık. 1 2 trabzan bıraktık. 3. trabzanın tepesinden batarak şu şekilde 3 tane ilmek oldu. Bu 3 ilmeği, ilkini tek, bir daha aynı alttan geçirerek alıyorum. İkincisini çift, üçüncüsünü de üstten alarak çift yapıyoruz ve bu şekilde yukarı doğru çıkıyoruz. Bir daha tığıma ipimi doladım. Aynı yerin hemen yanındaki trabzan, yani üçüncüyü almıştık, dördüncü trabzanımızdan batıyorum. İlki tek,
İkincisi biraz zor oluyor, evet. Şu şekilde yapalım, daha iyi olacak. Evet, yeniden göstereyim ben size. Tığımızı, ipimizi aldık. Üçüncü trabzanımızın tepesine battık. Böyle daha rahat olacak. 2 3 kere de yukarı çıktık. Bir daha aldık. Yeniden 1 2 3 kere de yukarı çıktık. Sonra 1 2 zincir çektik. Bunun ortasına, kalbimizin ortasına battık. Yaptığımız görün. Sonra yeniden 1 2 zincir çektik ve tığımıza ipimizi doladık. Şuradan yine 1 2 üçüncünün tepesinden battık. 1 2 3 kere de yukarı çıktık. Bakın şöyle arada kalacak. Sonra yeniden tığımıza ipimizi doladık. Hemen yanındaki trabzanın tepesinden battık. Normalde alttan almamız lazım şu alttan ama kağıt iple çok zor oldu. Bu şekilde üstten de geçirebiliriz. Böyle aldık. Bunları isterseniz eğer şimdi kağıt ip sert olduğu için çekiştiremiyoruz. Şu aradaki mesafeleri kısaltamıyoruz. Normal iple yaptığımızda 3 kere de çıkabiliriz ama kağıt iple eğer çok uzun olursa bunu 2 kere de çıkabilirsiniz. Sıra sonuna kadar yapacağımız işlem bu. Yeniden 2 zincir çekiyoruz. Şu orta göbek noktasına batıyoruz. Yeniden 2 zincir çekiyoruz. 1 2 buradan 1 2 tane bırakıyoruz. Üçüncünün tepesinden giriyoruz. 2 3 bir iki kere de yapalım. Bakalım nasıl olacak. Eğer 2 kere de düzgün olursa 2 kere de yapabiliriz. Biraz uzun oluyor çünkü. Şöyle 1 2. Evet, aslında 2 kere de yapabiliriz bunları. Bu şekilde 2 kere de yapalım arkadaşlar. Daha iyi olacak. 2 zincir çekiyoruz. Ben göstereyim, sonra diğer tarafını düzelteceğim zaten. Yeniden orta göbek noktasına batıyoruz. Sık iğne ile tutturuyoruz zincirimizi. 2 zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. 1 2 tane bırakıyoruz. Üçüncünün tepesinden girerek ikili trabzan yapıyoruz. Bir daha hemen yanındakinden girerek bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Evet, sıranın sonuna geldik. Şu şekilde trabzanlarımızı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Bu araya
bir tane de şuraya sabitliyorum. Kenara yaptığım trabzanın üstüne eksik sayımız olmasın diye. Yaptıktan sonra ipimizi kesiyoruz. Yine aynı iple devam edeceğim. Ama hep bu taraftan başladığımız için o yüzden kestim ipi. Evet, bu şekilde kalbimizin yarısını yaptık. Diğer yarısını da yapmak için yine buradan ilk yaptığımız sık iğnenin tepesinden girerek, bu da bizim son motifimiz olacak büyük bir ihtimalle. Daha sonra çantamızın gövdesi bitmiş olacak. Bir sonraki videomuzda yanlarının ve sapının çalışmasını göstereceğim. Sonra hep beraber birleştireceğiz zaten. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu şekilde de başlayabilirsiniz. Öbür gösterdiğim şekliyle de başlayabilirsiniz. Ben şöyle zincir çektim. İlk sık iğnenin tepesinden girerek zincir çektim 3 tane ve ikili trabzan yapacağım ve aynı zamanda da sayacağım. Başlangıçtaki sayımızla buradaki sayımızın aynı olması lazım. Zincirle birlikte sayıyoruz sayarken. Bu sırayı hep böyle ikili trabzan yapacağız. 2 tane zincir çekmiştik. Oraya 2 tane ikili trabzan yaptım. Buraya 2 tane trabzan tepesine yine 2 tane trabzan yaptım. Zincirin olduğu yere yine iki tane trabzanımı yapıyorum. Sık iğnemin üstüne bir tane trabzanımı yaptım. Zincirin olduğu yere iki tane trabzan yapıyorum. Ve bunun üzerine de iki tane trabzan yapacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde sayarak sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapıyoruz ve bitiriyoruz bu sırayı da. Evet arkadaşlar, çantamızın gövdesini böylelikle yapmış olduk. Hem arkasını hem önünü bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda yanlarını, sapını birleştirmesini ve hani bitimini hepsini birlikte toparlarız zaten. Bu videomuz zaten yeterince de uzun oldu. Bakın 40 santim oldu ölçü olarak da. Burası 27 santim ama bir 3-4 santim de üstü gidecek. Sap kısmı, sapı birleştireceğimiz kısmını yapacağız. O zaman bir 30 santim, 31 santim civarında olur. 3-4 sıra sık iğne gideceğiz çünkü oraya da. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere diyeyim. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.